Prag'da şu an bir daha giriyorum. Prag'da şehir meydanında kalenin arka tarafında Letna diye geçen bölgede yok edilmiş Rus araçlarını, Ukrayna'daki savaştaki yok edilmiş Rus araçlarını sergiliyorlar. Biz de geldik bir görelim diye. Acaba savaşın pis yüzü nasılmış diye. Şimdi bakacağız, göreceğiz. Tek tek detaylı çekeceğim hepsini. Araçları da çok bilmiyorum ama burada kesin birilerinin öldüğü aşikar. Nereden darbeymiş acaba ya? Bu bayağı eski bir şey. Bunu normal yakmışlar galiba ya. Anti-tank aletiymiş. Anti-tank füzesi taşıyan bir aletmiş. Orada tüm bilgileri yazıyor. 30 kilometreye kadar vurabiliyormuş. Anti-tank malzemesi taşıyormuş. 9M111 denen bir malzeme 2 kişiyle yönetiliyormuş. 500 kilometrelik menzili varmış. Şeklinde Rus malı bir alet. Evet, bunu yakmışlar diye düşünüyorum ben ya da malzeme üst tarafında patlamış. Diğer tarafına bakalım, belki bir vuruş bir şey var mı? Yok, hiçbir şeye rastlamadım. Evet. Yok edilmiş anti-tank aracı. Bu bayağı bir ciddi bir malzemeymiş. Kundağı motorlu topmuş bu ya. Daha doğrusu mortar, havan. Evet, tipi bu. Ukrayna, üstte yazıyor. Ukrayna, Avrupa'nın kalkanı diye. Şu an böyle görüyorlar bu işi. Ruslara karşı Avrupa'ya kalkan görevi gördüğünü düşünüyorlar. O yüzden de malzeme veriyorlar herkes. Kundağı motorlu top, Rusya malı, 14 kilometreye kadar atış yapıyormuş. 16 ton ağırlığında, 4 kişilik birlikle yönetiliyor. Bir de makinalı tüfek varmış üstünde. Bu abim nasıl patlamış onu da bilmiyorum. Bakalım. Ben böyle birkaç mermi giriş çıkış deliği görmek isterdim ya. Açıkçası. Biraz gibi ama hani savaştan gelmişsin sonuçta. Kundağı motorlu obüsmüş. Şimdi bu abiler çıksın oradan. Ben de arkalarına dayanayım. İçinde bu malzemelere ait var. Böyle mühimmatın yerleştirdiği yerler var altında. Ama biraz yanmamış gibi lan bu. Böyle çöp gibi kullanılmış gibi sanki. Neyse. Şurası Sparta Prag'ın stadı bu arada. Sparta Arena. Letna diye geçen bir yer burası. Letenski Stadi var arkasında. Şurada Letna Parkı var şu sol taraf. Buk dedikleri bu muydu? Bayağı büyükmüş lan. Bu hava savunma sistemi. Buk diye geçen. 30 kilometreye kadar menzili olan 4 kişi tarafından yönetilen 500 kilometre kadar da kendi başına idare edilebilen bir makinaymış. Rusların gurur duyduğu sistemlerden bir tanesi. Şurada iki personelin olduğu yer. Diğer tarafta herhalde atış destek idare biriminin olduğu yer. Şöyle bakalım biraz. İndirelim ayarlarımızı.
Şu içinde görebiliyoruz şu an. Belli bir seviyeye kadar. Biraz uzak kurmuşlar bariyeri, o yüzden çok görüntüleyemiyorum içine. Böyle bir alet. Ha, bir saniye. Darbe bu tarafta. Daha doğrusu alev aldığı yer üstten vurulmuş, sonra da buradan alev almış diye düşünüyorum. Şuralara da birkaç kurşun isabet etmiş. Bunları da görebiliyoruz, ya da şarapnel artık, neyse. Ben kurşun diye düşündüm ama şurada kesinlikle bir kurşun deliği var ya. Şurada da birkaç tane var. Böyle mütemadiyen delikler var aracın üstünde. Evet, burada bir takım şu kaplamanın altında bir takım elektronik aletler var. Tabi hava savunma sistemleri gelişmiş aletler, ileri makineler. Bunun arkasına baktık mı ya? Burada bir şey yokmuş, sadece böyle basit alelade mühimmat gözleri var, ya da artık neyse, ufak ufak gözler var. Evet, geçmiş olsun. Buk da gitmiş. Herhalde roketin olduğu taraf bu taraf ya. Şöyle roket tutacak gibi görünen bir hazne var orada. Evet, Ukrayna'ya yardım edin. Bu kare kodu okutarak yardımcı olabilirsiniz. Bu işin hastası varsa olabilir. Evet, efsanevi Rus tankı T-72 midir, T-90 mıdır nedir bilemem ama roast olmuş. Buralardan üstten yemiş, yanmış gariban. Neymiş? T-90A'ymış tank. Baya büyük bir şeymiş lan. Şunu şöyle bir alayım. Evet. Aracın ayrıntıları da burada. T-90A savaş tankı. Ana muharebe tankı. Tipi Rus yapımı. 5 kilometreye kadar atış menzili var. 46,5 ton ağırlığı. 3 kişi tarafından yönetiliyor. 700 metreye kadar da gidiş menzili var. 125 milimetrelik top ana silahı. Evet. Geçmiş olsun. Bayağı büyük bir şeymiş lan bu. Yanındaki insanlar hani buradan küçük duruyor ama hani gerçeği çok daha büyük. Hani çok bir şey oluşmuyor, yani algı oluşturamıyor video. Şimdi tepeden vurulmuş gibi görünüyor. Askeri bir uzman değilim ama izlediğim videolar aracılığıyla, bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla tepeden vurulmuş bir alete benziyor. Bir sürü ekipman var üstünde, işte şu şeyi herhalde nişan aldığı veya görüntü aldığı yer burası. Şurada yardımcı makinenin olduğu yer. Ana topu. Şuraya çıkabilsek keşke ama burası bayağı bir şey olmuş ya. Bu makine bayağı bir yanmış. Burada şeyi görüyorsunuz. Zırh eklemelerini. Şurası. Bunun içinde de bir şey var lan. Aktif zırh mı bu yoksa? İçinde bir şey var, evet. Ama temizlemişlerdir diye düşünüyorum. Hani böyle bırakmazlar. Evet. Eline almış bir Rus tankı. İçinde ölmüş asker varsa Allah rahmet eylesin. Onlar da bir çaba için savaşıyorlar. Motor kısmı
faydası oluyor mu? Evet, bir sonraki savaş ganimetine geçiyoruz. Şeyler de yapmıştı. Bizim Azerbaycanlılar da yapmışlardı. Savaştan sonra böyle ganimet sergileme tarzı bir şey. Bu herhalde yeni bir konsept. Öyle düşünüyorum. Bu Kundağ motorlu obüsün bir parçası herhalde. Yani üst tarafı. Bayağı ilgi çekiyor bu. Bayağı bir malzeme ya. Şöyle üst tarafına doğru süzülelim. Çok bir numarası kalmamış. Yerde de bu çeşitli Rus füzeleri. Bunlar Grad galiba. Grad füzelerinin boşları. Evet. Az önce bahsetmiş olduğum gibi Kundağ motorlu obüs. Mortar diye geçiyor mu? İlginç. Evet, Kiev'e saldırırken bu alınmış. Rusya yapımı. 29 kilometreye kadar vurabiliyor. 49 ton ağırlığında 5 kişiyle yönetiliyor. 500 metreye kadar da operasyonel çapı varmış. Evet. Böyle fazla bir şey getirmemişler. Yeterli. Etrafta önlemler var. Polis falan da var. Malzemeye zarar vermesinler mi diye diyeceğim de zaten malzeme yıkık. Şu herhalde roket motoru ya bu arada. Şu. Burada da şu ana kadar Ukrayna ordusuna yapılan bu etkinlik bazında yapılmış olan tüm yardımları görebiliyorsunuz. İşte 12.500 tane kurşun geçirmez yelek, 2248 tane optik yardımcı, herhalde silahların üzerine takılanlar falan, 147 drone, 5000 tane balistik füze diye düşünüyorum. Çiğlep, bilmiyorum onun anlamını. 15.000 yok, 1500 üzerinde bot, çanta, eldiven falan küçük işler. 20.000 parça ilk yardım malzemesi, 200 EKG ve ventilatör, yani şu nefes alma cihazı var ya acil yardımlarda. Onlardan vermişler. 45 milyon değerinde de tıbbi yardım yapmışlar. Tıbbi materyal yardım yapmışlar. Evet. Son bir bakış atalım şu yıkık ekipmanlara, savaş ganimetlerine. Prag Kalesi de şurada bu arada. Yeri de manidar biraz, öyle diyebilirim. Kale. Burası zaten kaleden yönetiliyor. Yani ülkenin Cumhurbaşkanlığı sarayı kalede. Bu Aziz Bitus Katedrali şu an kuleleri görünen. 5 tane ekipman koymuşlar. Savaş ganimeti olarak. Ukrayna'daki savaşa ilgi çekmek için, oraya yardım toplayabilmek için yapılan bir gösteri yani. Zaten burada da tekrardan söyleyeyim. Burada mıydı? Nerede yazıyordu? Şurada bir yerde yazıyordu. Ukrayna Avrupa'nın kalkanı diye. Kime kalkan bilmiyorum yani. Ama Çeklerin, Slovakların, Polonyalıların, ekseriyetle bu eski Sovyet coğrafyası ülkelerinin hepsi korkuyor yani. Ukrayna bir nevi tampon onlar için. Ukrayna düşerse doğrudan komşu olacak bu ülkeler. Rusya'ya da komşu olmayı tarihi olarak istemiyorlar ya da Rusya ile birebir ilişki halinde olmayı tarihi olarak istemiyorlar. Çünkü hiç iyi sonuçları olmuyor. Rusya doğrudan iç işlerinize müdahale edebiliyor. Yani bu kadar büyük bir ülkenin yanında olan küçük bir ülke eziliyor.
politika olarak. Tarihi olarak da zaten biliyorsunuz 45 yıl sosyalizm bu topraklarda hüküm sürdü. İstemiyorlar, sevmiyorlar. Rusya'ya ve Rusya'nın fikrine de ayrıca karşılar. Hepinize saygılar, selamlar, sevgiler. Bugünlük bu kadardır. Bu kötü yanmış ama ya. Bu tanınmayacak hale gelmiş. Ben birkaç delik göreydim bari be. Savaş dedik geldik. Giriş yasak diyor. Ben neresine gireceğim zaten bunu? Sen ayrıca bunu ne yapacaksın ki? Bırak gireyim. İçine bakayım edeyim falan yani. Zararlı bir şeyse buraya getirme. Biraz daha interaktif olsa daha hoşuma giderdi.